dostlar, arkadaşlar, canlı yayına gelmenizi bekliyorum. YouTube size bildirimleri yolluyor şimdi ve sizlerin de canlı yayına katılmanızı bekleyeceğim. Ondan sonra bana DM'den ve sosyal medyadan çeşitli yerlerden sorduğunuz soruları cevaplandıracağım arkadaşlar. Deminden beri bir sürü soru alıyorum sizlerden. Bu arada Onur Akay aradı. Akçay'dan Onur Akay aradı. Onunla yaptığımız konuşmadan da söz edeceğim. Evet, sosyal medyadaki ilginç gelişme bana bu canlı yayını açmayı gerektirdi arkadaşlar. Sizlerden de çeşitli sorular geldi. Hüseyin Merhaba kardeşim. Sizlerden de çeşitli sorular geldi ve o sorulara da cevap vermek için bu yayını açmaya karar verdim. Umarım yayına soru soran arkadaşlar da gelirler ve sordukları soruların cevabını alırlar. Tamer merhaba kardeşim. Biraz daha bekleyelim isterseniz. Arkadaşlar tamamen gelsinler, katılsınlar yayına. Evet, bugün Arzu Altıntaş'ta yaptığımız canlı yayında saat 18'de haftanın 7 günü her gün yaptığım ses yok diyor bir arkadaş. Ses yok mu arkadaşlar? Ses yok mu arkadaşlar? Ses geliyor mu? Bir cevap verebilirseniz ona göre. Sofya merhaba. Ses var değil mi? Ses var diyor bir arkadaş. Diğer arkadaş yok diyor. Banu Kavaş yok diyor. Uzak geliyor diyor. Arkadan geliyor diyor bir arkadaş. Bir dakika. Şimdi nasıl arkadaşlar ses? Ses var mı yok mu? Bir daha. Gayet güzel ses var diyor. Beyza gayet güzel var diyor. Ses var diyor arkadaşlar. Devam ediyorum o halde. Peki. Şimdi oldu. Şimdi oldu. Şimdi oldu diyor bir arkadaş. Diğer arkadaş çok az var diyor. Yankılı var diyor. Ama böyle devam edelim arkadaşlar. Oldu diyor. Peki. Şimdi sosyal medyada bugün akşam saatlerinde bir fotoğraf düştü. Ondan evvel biz Arzu Altıntaş'ta canlı yayın yaptık ve canlı yayında konuştuğumuz konulardan biri Afra Saraçoğlu'nun bugün yayınlanan bir fotoğrafında Arnavutköy'de çekilen fotoğrafında bir kebapçının önünde çekilen fotoğrafında üzerindeki erkek gömleği ve kendi bedeninden çok bol, 2 beden bol, hatta belki de 3 beden bol bir erkek gömleği giymişti. Bu gömlek kimin diye sordum ve o sırada bir arkadaş bana, yani arkadaş dediysem seyircilerden biri bana o Poyraz'ın gömleği diye yazdı. Ben de onu tersledim. DM'den yazdı. Ben de onu tersledim. Bu kimin gömleği sorusuna cevap olarak Poyraz'ın yazdı. Ancak bir erkek gömleğinin Afra Saraçoğlu'nun üzerinde ne işi vardı? Bunu konuştuk Arzu Altıntaş'la ve Arzu bana dedi ki Bilal'cim dedi bundan birkaç sene evvel sevgili gömleği modaydı dedi. Bütün kadınlar arasında dedi büyük beden böyle erkek gömlekleri giyerdik dedi. Sevgili gömleği diye bir akım vardı dedi. O yine geri geldi dedi. Bu sene yine var dedi. Benim üzerimdeki de dedi bak dedi bol dedi bir erkek kıyafeti. Tamam ama şimdi Afra'nın üzerinde hakikaten çok sakir duruyor. Hiç Afra'nın üzerinde Mert'in tişörtlerini falan görürdük ama böyle bol falan değildi yani. Onlar Mert'te daha zarif bir vücudu olduğu için Afra'nın üzerine çok sırıtmıyordu giydiği zaman kazakları falan. Neyse öğrenmiş olduk. Biraz geç oldu ama yayından sonra
bir fotoğraf yayınlandı ve o fotoğrafta Poyraz'ın sürdüğü, kullandığı, Poyraz Yosmanoğlu'nun kullandığı arabada Afra yan koltukta oturuyor arkadaşlar. Sizler de gördünüz o fotoğrafı. O fotoğraf üzerine ben bu canlı yayını açmaya karar verdim. Sizlerle konuşmaya karar verdim. Şimdi peşinden önce şunu söyleyeyim. Lütfen sakın, sakın beddua, etmeyin. Beddua paylaşımları, yorumları, mesajları görüyorum. Sakın bundan uzak durun. Böyle şeyler yapmayın. Afra Saraçoğlu bizim Afra Saraçoğlu'muz. Mert Ramazan Demir bizim Mert Ramazan Demir'imiz. Ne olursa olsun hayatları nereye evrilirse evrilsin bizler onların yanında durmalıyız arkadaşlar. Onları desteklemeliyiz. Afra Saraçoğlu'nu da desteklemeliyiz. İnsan olarak Mert Ramazan Demir'i de desteklemeliyiz. Onları biraz sevdiysek, anlatabiliyor muyum? Evet, yani aralarındaki bağ incelip kopmuş olabilir ki öyle olduğu görülüyor. Yani Afra Saraçoğlu Danimarka Kopenhag'da e, birlikte 3 gün 4 gün vakit geçirdiği grup içinde olsa da daha sonra İspanya'ya gitti. Poyraz'da İstanbul'da aynı arabanın içinde yan yana geziyorlar. Boğaz gezmesindeler. Arnavutköy'de evinden almış. İşte Bebek'e doğru uzanmışlar. Bebek'te çekiliyor görüntü. Ve Afra Saraçoğlu'na soruyor muhabir, nasılsınız, iyi misiniz diye. O da bu işareti yapıyor. İyi olduğunu söylüyor. Eee, sorularınıza bakacağım. Lidya merhaba Lidya. Mert'in suçu her şey diyor Nedret. Yahu niye beddua ediyorsunuz? Evet, beddua edenlere çok kızıyorum. Sakın. Sofia Fransızca'ya çevirebilir misiniz bunu benim için? Sofia elbette bütün dillere çevrilecek. Banu moderatörüm. Merhaba Banu, nasılsın? İyi misin? Sıla Deveci, Süreyya Hanım da burada. Özel abonem Süreyya Hanım da burada. Arkadaşlar bütün dillere çevrilecek saat 18 yayını da henüz yabancı dillere çevrilemedi. Yoğunluktan dolayı, iş yoğunluğundan dolayı görüyorsunuz canlı yayınlar üst üste geliyor. Bu yayın da canlı yayın da hem Fransızca hem diğer dillere 80 yaklaşık 80 civarında yabancı dile çevriliyor. Yabancı canlı yayınlarımız çevrilecek. Evet. Ve o gömleğin Poyraz'ın gömleği olduğu tahminim tuttu arkadaşlar. Çünkü Poyraz'la ilişkisi gördüğünüz gibi var ve devam ediyor. Afra Saraçoğlu'nun. Şimdi yazıyorlar burada kabahat Mert'in filan diye arkadaşlar ama e, peki Banu memnun oldum. Ama bir ilişki eğer koptuysa bittiyse burada tek taraflı kabahat aramak doğru olmaz. Karşılıklı olarak mutlaka hatalar yapıldı ki insanlar birbirlerini tolere edemediler. Anlatabiliyor muyum? Birbirlerine katlanamadılar, gurur yaptılar. Hele bu genç yaşlarda bu gururlar mutlaka yapılıyor maalesef. Ve işte böyle ayrılıklar yaşanabiliyor ve Poyraz'la Afra'nın arabanın içinde ön koltukta yan yana olması insanların çok gücüne gitti. Bana diyorlar ki arkadaşlar yazan sizler gibi arkadaşlar diyorlar ki Bilal Bey biz hiçbir zaman Afra'yı Mert'in yanında ön koltukta hatırlamıyoruz. Hayır ben hatırlıyorum. Nadir de olsa Afra Saraçoğlu Mert'in yanında ön koltukta hatırlıyorum ama genellikle evet arka koltuktaydı. Ön koltukta olması sevgili hissini daha da kuvvetlendiriyor. Arabayı kullananın, arabanın sahibinin yanındaki kadın onun sevgilisi, eşi, sevgilisi hissini her zaman daha fazla kuvvetlendirir. Bunu söylemek istiyorlar bana arkadaşlar. Bunu söylüyorlar. Olsun, olabilir. Mert'in kuralıydı belki de. Yani bir de onların Mert'le Afra'nın gizlemeleri gereken bir şey vardı. Yani ilişki yaşadıklarını belli etmemeye çalışıyorlardı. Dolayısıyla o yüzden arabanın arkasında Afra'nın oturmasını Mert özellikle istemiş.
Ve o şekilde, o günler öyle yaşanmış olabilir. Bunda da çok fazla büyütülecek bir şey yok arkadaşlar. Eee, Ve tekrar söylüyorum, sakın bakın gördüm bir iki tane, sakın yapmayın. Sakın yapmayın. Ne Mert'e ne Afra'ya beddua etmeyin arkadaşlar. Bu arada Mert Ramazan Demir Paris'te ve Paris'te bir kadınla olduğu geçen sene Akyaka'da birlikte görüntülendiği, sobelendiği kadın arkadaşıyla birlikte olduğu söyleniyor. O kadının ismini dahi anmak istemiyorum. Siz de anmayın. Çok da önemli değil zaten. Çirkin de bir şey arkadaşlar. Ve e, dediğim gibi herkes kendi hayatını yaşar. Onların ilişkisi, onların aşkı çok önemliydi ve çok büyüktü. Birbirlerini yüceltmişlerdi. Her bakımdan birbirlerine destek olmuşlardı. Hem gerçek hayatta hem rol yaptıkları işlerinde birbirlerine çok büyük destek vermişlerdi ve ikisi birlikte çok önemli bir marka olmuşlardı ki o dizi 170 ülkeye satıldı arkadaşlar. Hep 150 diye konuşuyorduk. 170 ülkeye satışı gerçekleştiğini öğrendim. Yalı Çapkını dizisinin bu Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in birlikte olmalarının getirdiği bir başarıdır. Ve ikisinin de şöhretine şöhret katmıştır o birlikte çalışmaları. Bu onlara bunun gururu, bu başarının yansıması her türlü onlara zaten çok büyük bir ivme kattı. Çok büyük bir eee, olumlu etki yaptı. Ama birlikte hayatı paylaşmayı sürdüremediler. Onu anlıyoruz arkadaşlar. Onu anlıyoruz bu gördüklerimizden, bu araba içinde Poyraz'ın yanında Afra Saraçoğlu'nun görüntüsünden Mert Ramazan Demir'le her şeyin gerçek anlamda bittiğini anlıyoruz. Bu konuda ben Ece Erken havalimanında onların yanında duyduklarını sosyal medyada paylaştığı zaman Ece Erken'e inanıyorum demiştim ve bu işin Afra Saraçoğlu ile Poyraz'ın ilişkisinin olduğuna inandığımı söylemiştim. Ama daha sonra daha sonra e, İpek Canbulat ve Onur Akay bu konunun aksini savunarak, ısrarla aksini savunarak benim de aklımı çeldiler. Fakat bugün gelinen noktada İpek Canbulat ne diyecek çok merak ediyorum. Bugün gelinen noktada. Yarın İpek Canbulat'ta yayınımız var. Nasıl savunacak fikrini, nasıl savunacak düşüncesini çok merak ediyorum. Bu arada abone olursanız çok mutlu olurum. Abone olarak izlerseniz bu konudaki gelişmeleri her gün vermeye devam edeceğim arkadaşlar. Hem konuklarımla hem kendim yaptığım yayınlarda bu konudaki gelişmeleri her gün takip etmeye devam edeceğim. Ve şu anda 350 civarında izleyici var. Ancak beğen sayısı 30. Ee, Eğer beğeniyorsanız yayınımızı, beğen sayısını da artırırsanız mutlu olurum. Ee, Beğeni artırırsanız sevinirim. Like'larsanız mutlu olurum. Onur Akay'ı canlı yayına alın diyorsunuz. Onur Akay'la biraz önce konuştum. Onur Akay da gerekli açıklamayı çarşamba günü yapacağını söyledi. O da bu konuda birkaç kişiyle hemen konuştuğunu söyledi. E, Afra Saraçoğlu'nun Poyraz Yosmoğlu'yla görüntüleri hakkında birkaç kişiyle konuştuğunu ve Onur Akay'ın bana söylediği her şey göründüğü gibi değil. Bunu bil Bilal abi dedi. Her şey göründüğü gibi değil dedi. Ancak arkadaşlar göründüğü gibi değil de görüyoruz işte yani kız orada kelepçeyle kolundan Poyraz'a bağlı zorla oturmuyor ki arabada. Gördünüz işte. Yani Poyraz Yosmoğlu büyük bir keyifle arabasını kullanıyor sahil yolunda İstanbul Boğaziçi'nde. İstanbul'un en güzel yeridir Bebek sahili. En güzel doğanın, tabiatın, lüksün, şaşanın, ihtişamın, iklimin, havanın
denizin en güzel olduğu yerdir İstanbul Boğazı ve Bebek sahili. İstanbul'un en pahalı, apartman dairelerinin, yalı dairelerinin olduğu semttir Bebek sahili. Orada büyük bir keyifle 2 sevgili edasıyla Poyraz'ın arabasının ön koltuğuna kurulmuşlar. Eee, geziyorlar. Yani şimdi bunu gördükten sonra Onur Akay her şey görüldüğü gibi değil diyor bana telefonda. Tamam, ne anlayayım ben peki? Ne anlayayım yani film mi çekiyorlar orada Onur Akay yani? Kamera var da dizi mi çekiyorlar? Öyle şey olur mu yani? Tamam Afra başrol oyuncusu da Poyraz ne oyuncusu? Poyraz'ın oyunculuğu mu var Allah aşkına yani? Rol mü kesiyorlar orada? Değil tabii. Reklam mı çeviriyorlar? Değil tabii yani. Onur Akay'ın bildiği bir şey mutlaka vardır ama çarşamba günü açıklayacağım dedi Onur Akay. Hadi dedim gel canlı yayın yapalım o zaman ortak. Anlat ne oluyor ne bitiyor. Hayır dedi çarşamba günü biraz daha araştıracağım dedi. Çarşamba günü açıklayacağım yayında dedi. Ben inanmıyorum diyen arkadaş ne? Evet. Yani tam anlayamadım. Geçti. Eee Valla Sıla Deveci o konuya bir yorumum yok. O kıza da çok değer vermeyin. O kız da hiç öyle görüldüğü gibi filan değil. Tehlikeli bir insan. Çok da değer vermeyin. Konuşmaya değmez. Yani Poyraz'ı konuşabiliriz. O kızı konuşmaya değmez. Ben bu kadarını söyleyeyim. Eee, yani yani arkadaşlar Yani, bütün bu görüntülere rağmen içinizden bazıları hala "Aşk yok." diyebilirsiniz. "Bize aşk geçmiyor." diyebilirsiniz Poyraz'la Afra Saraçoğlu arasında. Ancak, Afra Saraçoğlu'nun o arabada, gidiyor olması, o arabada önde oturup da, Poyraz'la vakit geçiriyor olması, eee, neyi anlatıyor ki? Başka neyi anlatıyor yani? İnsan sevmediği bir insanın arabasıyla sadece arkadaşlık tamam da kardeşim, sadece arkadaş olamaz mı? Kadın erkek sadece arkadaş olamaz mı? Hadi oldu diyelim. Daha bunlar bir ay oldu, beraber, Kopenhag'a gittiler. 3 gün 4 gün tatil yaptılar. Geldiler, 2 hafta olmadı. İspanya'ya gittiler, tatil yaptılar bayramda birlikte. 4 gün geçirdiler. Şimdi geldiler Boğaz'da sefa yapıyorlar. Geceleri birlikte çıkıp yemeğe gitmedikleri bir yerlere sağa sola gitmedikleri ne malum görünmeden. Yani aynı eve girip çıkmadıkları, oturup kahve içmedikleri ne malum kimseye görünmeden, gazetecilere görünmeden. Yani, onun için arkadaşlar, yani ilişki yok demektense, ilişkilerinin geleceği olur mu olmaz mı bilmiyorum. Yani bunu düşünmek, tartışmak belki daha mantıklı. İlişkilerin temeli neye dayanıyor? Karşılıklı çıkar mı? Sadece birbirlerini, görüp herkes kendi evine mi dağılıyor? Nasıl bir ilişki? Ona kafa yormak lazım. Ancak ikisi de genç insan olduğuna göre birbirlerinden hoşlandıkları, söylemek doğru yani. Biz tamam Mert Ramazan Demir'le Afra Saraçoğlu'nun aşkındayız ama eee, 2 genç kadınla erkeğin arkadaşlığının da 5 yaşında, 6 yaşında, 7 yaşında çocuklar gibi olacağını beklemek de kusura bakmayın ama doğru bir şey değil arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Daha da açık konuşamıyorum. Çok sevdiğimiz insanlar söz konusu olduğu için dokunduramıyoruz da. Banu Kavaş diyor ki moderatörüm Afra Poyraz hiç yakışmıyorlar. Nuray diyor ki görüntü vererek birlikteliğini açıklamış oldu Afra daha ne olsun diyor. Ama Mert'i de görmüş İpek Hanım'ın arkadaşı diyor Nedret. Sıla artık kameralara yakalanınca bir cümle açıklama bekliyoruz Afra'dan. Yapmaz. Yapmaz. Afra açıklama yapmaz. Sevmiyor açıklama yapmayı. Sevmiyor. Ama, yine de belli olmaz arkadaşlar. Hiç panik olmadılar. Gördünüz mü arabanın içinde gazeteciler çekerken? Hiç panik olmadılar. Ne o Poyraz ne Afra Saraçoğlu. Bunu bilerek yaptılar. Gazeteciler ben size söyleyeyim arkadaşlar Bebek semtinde
gazeteciler her zaman turlarlar. Bebek'te gazeteci arkadaşlar öğleden sonra saat 4'ten 5'ten 6'dan sonra ünlüler çünkü Bebek'te parka giderler. Oradaki kafelere giderler öğleden sonra. Akşamleyin barlara giderler. O yüzden gece arkadaşlar Bebek'te nöbet tutarlar, muhabir arkadaşlar. Gazetecilerin orada olduğunu bile bile akşam öğleden sonra gazetecilerin orada olduğunu bile bile Afra Saraçoğlu Poyraz'la birlikte Bebek'ten arabayla geçiyorsa görüntüleneceğini bile bile geçiyor. Yani bizi görüntülesinler artık birlikte. Afra Saraçoğlu başından beri bir strateji uyguluyor. Poyraz'la ilişkisinin açığa çıkarma stratejisi bu. Adım adım, adım adım, adım adım hep biraz vererek, hep biraz vererek, hep biraz vererek, biraz vererek, biraz vererek, kendisi istediği gibi yöneterek buraya getirdi. Şimdi Poyraz'ı açık etti. Poyraz da arabanın ön koltuğunda yolculuk ediyor olması onların sevgili olduğu anlamına geliyor. Bunun başka anlamı yok arkadaşlar. Yarın yan yana gördüğünüzde, ayakta, dışarıda gördüğünüzde de el ele göreceğiz. El ele göreceğiz. Bundan sonraki aşamada o. O da aralarındaki sevgi bağı olduğunu bize gösterecek Afra Saraçoğlu. O da sevgilim diyecek, bakın el eleyiz. Demez de işte gördüğünden anlayacaksın. Böyle niyet çıkar okuyacaksın. Yaptığımız iş o zaten. Farklı bir şey değil. Yani arkadaşlar Afra Saraçoğlu herkesin Poyraz'ın onun erkek arkadaşı olduğunu kabul etmesini istiyor. Alıştıra alıştıra bunu herkese veriyor, şırınga ediyor herkese. Akıllı kız zaten. Akıllı olmasa böyle zirveye çıkması mümkün olmaz. Bu kadar çok menajer varken, bu kadar çok ayak oyunları varken, bu kadar çok rakipler varken Afra Saraçoğlu zeki, son derece uyanık, akıllı, zeki bir kız olmasa, bir kadın olmasa zaten şu anda Türkiye'de 3 tane kadın oyuncudan biri olmaz zirvedeki. Kim onlar sayın. Pardon, sayın lütfen. Kim zirvede şu anda 3 tane kadın oyuncu Türkiye'de? Hande Erçel, Serenay Sarıkaya, Afra Saraçoğlu. Sıralama değişebilir. Durumuna göre, işine göre değişebilir. 3 tane kadın var şu anda zirvede. Hani ne zaman nasıl bir zamanlar Yeşilçam'ın 4 atlısı diyorlardı. İşte 4 yapraklı yonca diyorlardı Yeşilçam'ın. Nasıl o geride kaldı? Şimdi devir bu üçlünün devri arkadaşlar. Pınar Deniz zaman zaman girer çıkar. Onun yerine bir başkası işte Beren Saat eskide kaldı artık. Giremez buraya yükselemez. İşte başka kim girebilir buraya, kim yükselebilir? Çok da öyle yükselebilecek Hafsa Nur Sancak tutan yok. Uzaktan geçer ancak. Ee, Başka sayın lütfen var mı? Bu üçlünün yanına dördüncü olabilecek. Pınar Deniz olabilir. Başka şu anda olsa zaten hemen söyleriz. Çok genç oyuncu var. Çok hoşuma gidiyor. Alttan geliyorlar. Sümeyye var mı mesela? Alttan geliyor. Serenay Afra saydık. Hande dedik. Evet, üçünü saydık. Yani Sümeyye mesela ileride belki olabilir. Hanım Serenay'a benzetilen kadın. Başka Ava Yaman ileride olabilir belki. Çok çalışması lazım da. Aynı başarıyı her dizide götürmesi lazım. Başka yok. Kadın olarak diyorum. Kıvancı saymayın. Saymayın. Yani Hande Erçel, Serenay Sarıkaya, Afra Saraçoğlu. Çok akıllı olmasa, nereden geldik buraya? Çok zeki olmasa Afra Saraçoğlu. Çok akıllı olmasa bize hiç göstermiyor. Ama hiç göstermiyor. Fakat çok hırslı bir kadın olduğuna eminim Afra Saraçoğlu'nun. Çok hırslı bir kadın olmasa, işiyle ilgili çok hırslı bir kadın olmasa Afra Saraçoğlu böyle zirvede olmazdı. Ve Afra Saraçoğlu'nun bu prensipleri, sahip olduğu prensipler, hırs aynı şekilde istediği zaman hayatına dair başka yönlerde de, başka yerlerde de e, e, devreye girebiliyor. Anlatabiliyor muyum? Bu insanın elinde olan bir şey. Başka yerlerde bunu uygulayabiliyorsan en zor olan saha işinde, kurtlar sofrası olan senin işinde, dizi sektöründe bu yönetimi uygulayabiliyorsan sevgilini topluma
fanlarına kabul ettirme aşamasında da uygulayabilirsin. Kendi çalışkanlığını, prensiplerini, azmini ve adım adım alıştıra alıştıra toplumu, fanlarını bu sevgilinin varlığına alıştırmayı, uygulayabilirsin. Afra Saraçoğlu bize bunu yapıyor. Kopenhag'daki hatırlayın arkadaşlar, sosyal medyada birileri, Kopenhag'dan fotoğraf attı. Afra Saraçoğlu'nun otel odasından ve o, Poyraz Yosmoğlu'nun arkadan görünen fotoğrafını attı. Birdenbire 2 tane hesap türedi. Bu fotoğrafları paylaştı ve sonra o hesaplar silindi, kayboldu gitti. İddialara göre bu hesapları Afra Saraçoğlu'nun çevresi atıyordu. Afra'nın bilgisi dâhilinde. O fake hesapları Afra Saraçoğlu'nun bilgisi dahilinde açtılar ve Kopenhag fotoğrafları paylaşıldı. Afra Saraçoğlu Kopenhag'da. Kimle? Bu adam kim? Poyraz Yosmoğlu ismi ortaya atıldı. Arkadan bir görüntü. Afra Saraçoğlu'nun bir gölgesi, görüntüsü filan. Sonra havalimanında büyük tesadüf Ece Erken'le. Büyük tesadüf. Ece Erken'le havalimanında yan yana gelmeleri filan acaba tesadüf mü? Bu da kafamı kurcalıyor. Çünkü Poyraz'ı Ece Erken ortaya atmıştı, çıkarmıştı. Havalimanından önce yayında Ece Erken söylemişti Poyraz Yosmoğlu'nun Kopenhag'daki kişiyle Afra Saraçoğlu'nun ilişki olduğunu. Bunların bütün bu kurmacaların Afra'nın yönettiği söyleniyor. Yönetiyorsa da yapıyorsa da kınamak doğru değil. Akıllı kadın, bir marka yönetiyor aynı zamanda. O bir marka sahibi. Afra Saraçoğlu markasını yönetiyor. Bu markanın içinde işi olduğu kadar özel hayatı, kimliği, kişiliği, aile yapısı da var. Anlatabiliyor muyum? Hepsini başarıyla yönetmek zorunda. Tıpkı Amerika'daki kişinin babası olduğunu, öz babası olduğunu 6 ay sakladığı gibi. Herkes ya bu adam öz babasıymış. Ben komşularıyla konuşuyorum Amerika'da. Diyorlar ki bu Afra'nın babası olduğu söyleniyor bu bizim komşumuzun. Afra tarafı ısrarla amcası diyor. Annesi de ısrarla Afra'nın amcası diyor. Gizliyorlar çünkü hayatlarında bir giz var. Afra'nın annesiyle babası problemli ayrılmış. Babası kaçmış başka kadına gitmiş. Amerika'da başka kadınla evlenmiş. Şimdi Afra'nın ziyarete gittiğinde evde olan o hanımla evlenmiş. Ve bunu ortaya çıksın istemiyorlar. Yani bunu hayatlarında bir problem olarak gördükleri için gizlemeye çalışıyorlar. Amerika'daki şahsı babası olduğunu bilinmesini istiyor. Afra Saraçoğlu mesela bunu da çok başarıyla yönetti. Hayır, yanlış anlamayın, kızmıyorum, kınamıyorum. Hayatını koruyor, kendisini koruyor. Zırhla kendisini koruyor kadın. Anlatabiliyor muyum? Kınamıyorum, ayıplamıyorum. Şunu söylemek istiyorum. O olayı hatırlayın. Başarıyla yönetti Afra Saraçoğlu. Poyraz olayı da onun gibi. Yine yönetiyor. Yine zırhla saklıyor, gizliyor. İşte Bebek de arabanın içinde ortaya çıkardı. Yan koltukta. Anlatabiliyor muyum? Peki arkadaşlar, hadi bugün böyle olsun. Yarın İpek Canbulat'la yayındayız. İpek Canbulat, e, ben Poyraz'ın Afra Saraçoğlu'nun erkek arkadaşı olduğu fikrinde olduğumu söylerken ısrarla bana hayır Bilal abi yanlış biliyorsun, Afram devam ediyor Bilal abi filan diye savunuyordu. Bakalım yarınki yayında İpek Canbulat, ünlü astrolog İpek Canbulat bize neler söyleyecek, neler anlatacak. Ben de şimdiden çok merak ediyorum dostlar. Eğer yaparsanız mutlu olurum. Beğen sayısı az ve beni abone olarak izlerseniz de sevinirim. Dostlarınıza da bu hesabı tavsiye edin. Her gün Afra Saraçoğlu'nun bu durumunu gelişmeleri konuşmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Ve magazindeki en çarpıcı, en ilginç haberleri de yine haftanın 7 günü saat 18'de yaptığım benim yayınlarımda bulabilirsiniz. Süreyya Hanım, mesajınızı okuyamadım. Geçti, aktı. Özel abonem değerli Süreyya Diker hanımefendi buradaydı demin. Mesajını okuyamadım. Peki dostlar, eee, sizleri seviyorum. Kendinize lütfen iyi bakın. Bu yayında bu kadar olsun. Yarım saate ulaştık. Süreyya Hanım, mesajınızı bir daha görebilirsem okuyabilirim. Abla kardeş gibiler Afra ile diyor Beyzan. Zaten çocuğun 3 yaş küçük olduğunu söyleniyor Poyraz'ın.
Bilal abicim iyi akşamlar, görüşürüz diyor Banu Kabaş. Banu iyi akşamlar, görüşürüz. Patricia, hola Patricia, desde Arjantina. Hola Patricia. Kerlin Alvarez selam verdi. Aleykümselam. Ve altyazıları biraz sonra arkadaşlar, bundan önceki videoya da bu videoya da altyazıları birazdan yükleyeceğiz arkadaşlar. Lidya kredi kartıyla 2 kez ödeme yaptım diyor. Lidya ne için yaptın onu? Abone olmak için mi yaptın? Özel abone olmak için mi yaptın? Onun için yaptıysan çok teşekkür ederim Lidya. Lidya görüşeceğiz canım, kontrol edeceğim. Öyleyse kontrol edeceğim. Evet ya, hepsi Afra'yı takip ediyor. Aynı onda Mert'in dizisi bitti. Afra diziden çıktı. Çok olay var ya. Her şeyi konuşacağız. Bana DM'den de soru yollayabilirsiniz arkadaşlar. Buradan da sorularınızı yollayabilirsiniz dostlar. Peki, görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle, kendinize iyi bakın.